Evet, şu an ekranları başında bizleri izleyen tüm değerli, kıymetli izleyicilerimiz, hepinize mutlu bir gün temenni ediyoruz. Efendim bugün tarihlerimiz 25 Mart'ı gösteriyor. 25 Mart 2021 Perşembe gününde sizlerle birlikteyiz. Ve bizim için çok değerli bir ülkemiz için, dünya için önemli bir şirket C4S Türkiye tarafından gerçekleştirilen gıda sektöründe kurumsal güvenlik konferansına hepiniz hoş geldiniz. Ekranlarınızın başında şerefler verdiniz efendim. Kıymetli misafirler, insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi güvenlik ihtiyacı. Öyle ki bu hem şirketlerin, var olan varlıkların güvenliği konusunda da önemli bir, her noktadan güvenliği açısında da önemli bir ihtiyacı teşkil etmekte. İşte C4S Türkiye'de yaptığı çalışmalarla ve üstün vizyonuyla, başarılarıyla bugüne kadar gerek yöneticilerinin vizyonları, gerek çalışanlarının performansı ile birlikte dünyada lider bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Ve güvenlik dediğimizde onları hatırlıyoruz. Onlar da bize bu güvenlik konusunda, şirketlerimiz konusunda ve güvenliğin her boyutu konusunda çok büyük bir gelecek vizyonu sağlıyorlar, başarılarımıza destek oluyorlar. Öyleyse bu değerli günde ben hemen sözü bir verimlilik stratejisi olarak güvenlikten bahsetmek üzere çok değerli bir lidere bırakmak istiyorum. C4S Türkiye'ye liderlik eden Genel Müdür Sayın Kaan Gümüş bizlerle birlikte. Sayın Kaan Gümüş'e hemen sözü devretmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhabalar Sevinç Hanım. Çok teşekkür ederim. Bu güzel ve detaylı açıklama ve başlangıç için. Öncelikle sizi de dahil olmak üzere ekranları başında bize zaman ayıran tüm katılımcılara teşekkür ederek bu konferansta G4S Türkiye'yi gıda sektörüyle ilgili yaptıklarımıza bir giriş yapmak isterim. G4S şu anda dünyanın en büyük güvenlik şirketi, özel güvenlik şirketi. Yakın zamanda bazı arkadaşlarımız, katılımcılarımız konferans öncesi araştırma yapmışlarsa Allied Universal'la beraber birleşerek 850 bin kişilik 20 milyar dolar seviyesinde büyük bir dünya devi olma yolunda tekrar ciddi bir adım attı. Bundan önce de yaklaşık olarak 100 senenin üzerinde dünyada, 30 senedir de Türkiye'de birçok farklı sektörde birçok farklı müşterimize ciddi hizmet veriyordu. Bu noktada güvenlik, gıda sektöründe güvenlik, G4S ile alakalı şöyle bir giriş yapmak isterim müsaadenizle. Eskiler hayatımızdaki önemli konuları 3 tane 2 harfli kelimeyle çok güzel bir şekilde özetlemişler. Bunlardan bir tanesi aş, bir tanesi eş, bir tanesi iş. Biz bugün aş ve işin bir araya geldiği bir noktada, yani güvenlik işini gıda sektöründe nasıl birleştirebiliriz düşüncesini burada hep beraber istişare etmek üzere toplandık. Biz G4S olarak dünyada entegre güvenliğin lideri konumundayız. Entegre güvenlik, özel güvenlik ve güvenlik nedir konularına şöyle bir giriş yaparak biraz meramımı anlatmak isterim. Akabinde diğer katılımcı arkadaşlarım, özellikle Ticaret Direktörümüz Tansu Bey, gıda sektöründe güvenlik ve sizin moderatörünüzle yapılacak panelle beraber bu konuyu detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz. Güvenlik, insanın ilk var olduğundan beri ihtiyacı olan bir husus. Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinde de ilk ihtiyaçlardan birisi olarak geçiyor. Ama güvenlik zaman içerisinde çok ciddi bir form değiştirmiş durumda. Artık kıtalar ve paktılar ya da büyük savaşlar yerine günlük hayatımızda yaptığımız işlere istinaden güvenliği her an nasıl sağlayabiliriz düşüncesiyle yaşıyoruz. 1950'lerin, 60'ların, 80'lerin dünyası çok uzun süre önce geride kaldı. 2000'li yıllarla beraber başlayan internet ve iletişim teknolojileriyle güvenlik de aslında sürekli bağlanılabilir olmak, sürekli erişilebilir olmak, sürekli takip edilebilir olmak, sürekli belki gözetlenir, belki gözlenebilir olmakla beraber farklı bir noktaya evriliyor. Bugün dünya birçok noktada şu anda beraber yaptığımız online konferans gibi sürekli bağlı olmak, fiziksel olarak bir araya gelmeden birbirimize iletişim kurmak, fiziksel olarak bir araya gelmeden belirli yerlerin ya da belirli metaların güvenliğini sağlamak ve aslında birbirini hiç görmeyen insanların farklı kıtalardan bile birbirine değer üretebileceği bir ekosisteme
yol açtı. Bu yapının içerisinde entegre güvenliği, güvenlik, özel güvenlik, verimlilik ve bilgiyle olan ilişkisine biraz değinmek isterim. Takdir ederseniz ki çok büyük yapılardan bahsediyoruz. Gerek özel güvenlikte, gerek de koruduğumuz dünyada. Dünyamız çok büyük, gerek fiziksel alan olarak, gerekse de insan sayısı olarak. Kim, nerede, ne zaman, neyi, nasıl yapacak, tüm bunların hepsini tahmin etmek neredeyse imkansız. İnsanoğlu şu anda elindeki Big Data ile 5 günden fazla doğru meteorolojik tahmin yapabilmesi bile zor. Bu yüzden dünyadaki bütün insanların güvenlikle alakalı ne zaman ne yapacağını tahmin etmek de teknik olarak mümkün değil. Peki biz böyle bir ortamda insanların güvenliğini nasıl sağlıyoruz veya onlara nasıl bir değer katıyoruz sorusunun cevabında aslında önce konuyu doğru bir şekilde irdelemek, konuyu doğru bir şekilde tanımlamak, problemi doğru bir şekilde tanımlamak geçiyor. Einstein'ın güzel bir sözü var. Bugün yaşadığımız problemler dün onu yarattığımız kafa yapılarıyla çözülemezler diye. Biz güvenlikte entegre güvenliği, verimliliği ve güvenlik yönetimini konuşurken aslında bundan önceki alışkanlıklarımızdan bağımsız olarak her zaman kullanabileceğimiz bir metodolojiyle konuyu detaylı olarak inceliyoruz. Biz buna İngilizce Risk Assessment Methodology, Türkçesinde de risk değerlendirme sistematiği adını veriyoruz. Ve tüm sektörlerde, tüm paydaşlarda öncelikle beraber çalışacağımız paydaşların durumunu bu metodolojiyle değerlendiriyoruz. Bu metodolojiyle değerlendirince bazı önemli hususlar, insan, bilgi, meta, emlak ve çalınabilecek farklı daha doğrusu özür dilerim, zarar verilebilecek diğer materyalleri de koyduğumuzda aslında neyi, neyden, nasıl koruyacağımız bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi konuyu verimlilik ve gıda tarafına getirdiğimizde aslına baktığımızda insanın doğduktan sonra yaptığı ilk işlerden bir tanesi yemek yemek. Anne sütüyle başlayan ve ölene kadar bitmeyen bir yolculuk, gıda yolculuğu. Hiçbir zaman belki 24 saat açlık ya da belirli ekstrem durumlar dışında günde birkaç defadan az yaptığımız bir şey değil yemek yemek. Hatta atıştırmaları da sayarsak 4-5 defa hayatımızın içerisinde var. Ve çok da iyi biliyoruz ki özellikle ne yazık ki yaşadığımız Covid sebebiyle aslında 8 milyar insanı etkileyen Covid süreci biliyorsunuz 25 gramdan fazla etmiyor toplandığımızda dünyadaki virüsün ağırlığı. Yani 8 milyar insanın hayatını 25 gram bile etmeyen bir virüs topluluğu komple değiştirdi. Şimdi gıda gibi vücudumuzun içine aldığımız ve doğal olarak her türlü hijyen hususunda korunması gereken ve sürekli olarak kontrol edilmesi gereken bir süreçte konu aslında gıda güvenliği, gıdada güvenlik ve gıda sektöründe güvenlik olarak 3 farklı noktada irdelenebiliyor. Biz özel güvenlik firması olarak gıdanın kendi hijyeniyle alakalı güvenlik noktasında bir bakış açımız yok. Çünkü biz bu konuda uzman değiliz. Bizim uzman olduğumuz konu gıda sektöründe önemli olan metaların insan ve gıdaya özgü konular olmak üzere nasıl korunabileceği ve bunlarla alakalı dünyanın farklı yerlerinde, farklı şirketlerde yarattığımız çözümleri Türkiye'deki paydaşlarımızla beraber paylaşmak ve aynı zamanda da onlarla beraber yeniden bu çözümleri üretmek. 2020 yılında pandeminin tam kalbinde G4S dünyada G4S Akademi ya da G4S Akademi olarak adlandırabileceğimiz aslında bu zamana kadar iyi yaptığımız şeyleri tekrar değerlendirerek müşterilerimize çözüm ve hizmetlerimizin değerini arttırabileceğimiz bir yapı oluşturdu. Bu yapıya istinaden de biz neyi iyi yapıyoruz ve bunlarda iyi yaptığımız süreçlerde hangi süreçleri daha da fazla geliştirebiliriz ve bunu dünyadaki diğer uzmanlarla birleştirirsek nasıl ortak bir değer yaratabiliriz hususunu tüm dünyada hayata geçirip Türkiye'de de özellikle bölgemizde liderlik rolü üstlenerek ciddi bir atılım gerçekleştirdik ve 8 tane sektöre odaklanmayı ticari stratejimizin bir bakış açısı olarak belirledik. Bu 8 sektörün birincisi gıda ve biz webinar serimizi gıda ile başlatırken aslında gıdanın hem insani olarak hem de firmamız olarak hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bir açıdan da belirtmiş olduk.
Biz gıda noktasında Türkiye'de bugün bizimle beraber moderatörlüğünüzde gerçekleşecek panelde bize destek verecek olan Pınar gibi çok değerli firmalarla, birçok farklı firmayla çalışırken hepsinin isimlerini buradan saymak istemem. Dünyada, gıdada ilk 50'de olup G4S'in hizmet vermediği global firma yoktur diyebilirim. Yani biz aslında dünyada aşla ilgili süreçleri ciddi manada işimiz haline getirmiş durumdayız. Peki gıda güvenliği tabiri caizse bu kadar genel anlatılabilecek bir husus mu? Hayır. Gıda güvenliğinde gıdanın uzmanları, gıdanın kendi güvenliğiyle ilgili başlayan birçok farklı standart ve protokolü ciddi bir şekilde yönetiyorlar. Biz burada nasıl bir değer katıyoruz? Entegre güvenlik dediğimiz kapsam bu noktada devreye giriyor. Bugün dünya birçok farklı noktada Endüstri 4.0'dan bahsediyor. Biz de Hizmet 4.0 ve Güvenlik 4.0'dan bahsediyoruz aslında. Bunun özünde bilgiyi yöneten sistemler ve bilginin birbiriyle etkileşimli bir şekilde akabildiği platformlar yatıyor. Biz bugün sahada yaptığımız güvenlik operasyonlarını sektörel bir odaklanmayla farklı noktalarda, farklı lokasyonlarda ve hepsini aynı anda tek bir ekranda görecek şekilde yönetecek bir güvenlik saha yönetim yazılımına sahibiz. Tüm personellerimizi bu yazılımla entegre edip aynı zamanda da merkezi planlama yazılımımızı entegre ettikten sonra uçtan uca yani sahada personelimizin vardiyaya başlamasından aslında müşterimize ürettiği değerin tamamıyla şeffaf bir şekilde raporlanmasına kadar oluşan tüm süreci yönetebildiğimiz bir yapımız var. Bunun merkezinde de bilgi yatıyor. Bilginin merkezinde sistematik yatıyor. Sistematiğin merkezinde de global ve yerel know-how'ın Türkiye'deki ihtiyaçlar ve Türkiye'deki ekosistem de göz önüne alarak belirli bir yapıda entegre edilmesi yatıyor. Verimlilik mesleki olarak bir endüstri mühendisi olarak da benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesi ve verimlilik aslında baktığımızda ürettiğiniz değerle harcadığınız kaynak arasındaki dengeden geçiyor. Ve bunu ölçebilmek için öncelikle bunu tanımlayabilmeniz gerekiyor. Muhabbete birazcık konuyu daha doğrusu muhabbetleştirerek küçük bir ekleme yapmak isterim. Biliyorsunuz mühendis Farsça hendase kelimesinden geliyor ve hendase kelimesi ölçmek demek. Aslında mühendis ölçen insan demek. Biz burada bir güvenlik mühendisliği yapıyoruz. Bu güvenlik mühendisliği içerisinde yaptığımız işin bir sistematiği ve bu sistematiğinde sektörel bir odağı var. Ben konuya böyle bir başlangıç yaparak tekrar size ve diğer katılımcılara teşekkür ediyorum. Ve tüm bizi izleyen değerli katılımcılara ve değerli izleyicilere de saygılarımı sunuyorum. Bu karlı ve zorlu Perşembe gününde bize zaman ayırdıkları için de tekrar teşekkür ediyorum. Sevinç Hanım, siz de söyler misiniz? Sesiniz gelmekten misiniz? Duyamadım, özür dilerim. Sevinç Hanım, sesiniz gelmiyor diyebilir misiniz? Sevinç Hanım, sizin sesinizi alamıyoruz bu arada. Bir teknik aksaklık oldu anladığım kadarıyla. Evet, şu an evet. Teknik olarak bir Evet. takılma oldu zannediyorum. Evet. Bir dijital yönetimle yönetildiğimiz için tabii malumunuz pandemi döneminde biliyorsunuz ki dijital platformlara daha çok yöneldik. Bu dijital platformlarda da dijital yönetimler konusunda olabilen çok artık alıştığımız bu dönemin getirilerinden bir tanesi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. G4C Türkiye Genel Müdürü Sayın Kaan Gümüş, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizimle birlikte olduğunuz için ve çok kıymetliydi. Tekrar birlikte olacağız sizinle efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, biz bir diğer konuşmacımıza geçerken şunu hatırlatmakta çok büyük fayda var. G4C 100 yıllık bir marka, 100 yıllık lider bir marka ve 100 yıllık tecrübesi ve vizyonu dünya için, ülkemiz için ve hepimizin yaptığı işler açısından çok kıymetli, çok değerli. Mükemmel operasyon kalitesi hedefine bir vizyon edilmiş ve Türkiye'de özel güvenlik denildiği zaman en yenilikçi, müşteri odaklı, sistematik
ve güvenilir bir firma olarak da, bir şirket yapısı olarak da vizyonuyla ve başarılarıyla tüm dünyada dikkat çekmekte. İşte tam bu noktada aslında hepimiz için az önce Sayın Gümüş'ün de aktardığı gibi çok önemli bir nokta, gıda noktası alanlarındaki farklı diğer sektörler içerisinde gıdanın tabii özel bir yeri olduğundan kendisi de bahsetti bizlere. Öyle ki hani hijyen alanında değil, ancak gıdanın tesis anlamında, üretim güvenliği anlamında ve lojistik güvenliği anlamında ve pek çok detayların güvenliği anlamında bizim için çok kıymetli ve diğer alanlarda da aynı zamanda bu başarılarını göstermekteler. Evet, bugünse ikinci oturumda sürdürülebilir büyüme için teknoloji ve entegre güvenlikten bahsedecek değerli bir yöneticimiz yine bizlerle birlikte olacaklar G4C Türkiye'den ve bizler de burada sizlerle olan bugünkü birlikteliğimizde gıda alanında güvenliğe dair aslında konuklarımızdan her boyutuyla bu alanı masaya yatırmış olacağız. Sayın Gümüş az önce bahsettiklerinde bir verimlilik stratejisi olarak güvenlikten bahsettiler, biliyorsunuz. Bunun aslında bizim için ne kadar önemli bir strateji olduğunda su götürmez bir gerçek. Evet, sürdürülebilir büyüme için teknoloji ve entegre güvenlikten bahsettik. Tansu Terken karşımızdalar. G4S Türkiye'nin ticari direktörü Sayın Tansu Tekten karşımızdalar. Efendim size de mutlu bir gün diliyorum. Nasılsınız? Buyurunuz. Merhabalar Sevinç Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere bu Karlı İstanbul gününde bize verdiğiniz destek için ve bu panelimize katılan tüm değerli katılımcılarımıza ayrıca teşekkür ederim. Bize değer verip vakit ayırdıkları için. Bugün ben de genel müdürümün ardından sizlerle gıda sektörü ve entegre güvenlik etkileşiminden bahsedeceğim. Bunu irdeleyen bir sunumum olacak. Ancak burada bir noktanın üstünü çizmek isterim. Özellikle gıda sektöründe güvenlik çözümleri değil, sektörde sürdürülebilir büyüme için G4S olarak biz de bu sürece nasıl katkıda bulunabiliriz noktasında teknoloji ve entegre güvenlik olarak neler katabileceğimizi irdelemeye çalışacağız. Özetinde biz de bu sektördeki temsilcilerimize destek olup onlarla beraber sektörü güvenlik noktasında da destek olarak bir adım daha ileriye nasıl götürebiliriz, nasıl bir birliktelik yapabiliriz? Bu noktaları olabildiğince irdelemeye çalışacağız. Mevcut sunumumuzda. Sunumumuzu teşekkür ederim. Öncelikle biz entegre güvenlik noktasında gıda sektörüne baktığımızda her şeyden önce ülkedeki ve globaldeki yeri noktasında sektörün bir rakamlarını ele almayı ve buradan güvenlikle olan etkileşim noktasında nasıl bir yapıda olduğunu görmek istedik. Burada temel olarak gördüğümüz noktalar, Türkiye'deki her 100 firmadan ikisi gıda sanayi sektöründe hizmet veren firma ve gıda sektörü Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi dalı. Buradan yaptığımız en büyük çıkarımlardan bir tanesi şu, tüm sektörlere hizmet veren bir sektör olan güvenlik sektöründe hizmet veren bir firma olarak aslında bizim gıda sektörüne dokunmama şansımızın olmadığını görüyoruz. Çünkü en önde gelen, en önemli sektörlerden bir tanesi Türkiye'de gıda sektörü. Bunun yanında 14.6 milyar dolarlık ihracat rakamı ve 11.7 milyar dolarlık ithalat rakamıyla da global pazarda da önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Global pazara açık bir sektör olduğunu buradan çıkartabiliyoruz. Tekrar Türkiye'ye döndüğümüzde ise en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesinde 136 tane gıda firmasının olduğu ve en hızlı büyüyen 100 şirket içerisinde de 10 şirketin gıda sektöründe olduğunu görüyoruz. Buradan yaptığımız çıkarım ise şu şekilde, sektörün Türkiye'deki yerini zaten firma konumlandırmalarından bildiğimiz gibi büyüme noktasında da çok önemli bir atılımda olduğunu ve gelişimde olduğunu gördüğümüzden dolayı büyüme bize şunu ifade ediyor. Büyüyen süreçler demek aslında büyüyen ihtiyaçlar demek. Güvenlik noktasında da biz bu büyüyen ihtiyaçlara nasıl sürekli olarak destek olabiliriz, nasıl bir fayda sağlayabiliriz, bu firmaları nasıl biz de bir adım öteye götürme noktasında bir rol alabiliriz noktasında çalışmaya bizi sevk etmiş durumda oldu bu çıkarım. Bunun yanında tarımda dünyanın en büyük 10. ülkesiyiz ve Avrupa'nın da en önemli balık tedarikçisi olarak sektörün durumunu analiz edebiliyoruz. Ayrıca dünya ticaretinde yapılan her 3 kilogramının 1 kilogramını da Türkiye'nin sattığını görüyoruz. Özetinde buradan yaptığımız çıkarımla da ülkemiz
tarım noktasında, gıda noktasında çok etkin ve verimli bir ülke konumunda. Dolayısıyla bu da sektörün gelişmesi, ülkemizde gelişmesi için aslında ülkenin çok elverişli olduğunu ve sürekli büyüyecek, sürekli global pazarda söz sahibi olacak bir sektör olduğunu görmemizi sağlıyor. Bunun yanında sektör trendlerine biraz baktığımızda helal gıda pazarının sektör içerisinde önemli bir trend olduğunu ve her yıl ortalama Türkiye'de %100 büyüdüğünü öngörüyoruz. Türk üreticilerinin, Türk sektör temsilcilerinin de helal bir gıda üretimi noktasında çok etkin ve elverişli koşullara sahip olmasından dolayı bu trendi yakaladığını ve büyümelerini sektörden ayrı olarak trend noktasında da aslında çok büyük bir atılımda olduklarını görebiliyoruz. Bunun yanında çalışan her 100 kişiden 2,5 kişilik gıda sanayi sektöründe olduğunu görebiliyoruz. G4S olarak entegre güvenlikle aslında temel yapmaya çalıştığımız şey, genel müdürümüzle bahsettiği gibi insanlara çalıştıkları alanları, yaşadıkları alanları daha güvenli hale getirmek. Haliyle %2,5'luk çalışan payına sahip olan bir sektöre de dokunduğumuz noktada aslında insanların ortalama %2,5'una dokunmuş ve onların hayatlarını güvenli kılmak noktasında bir çalışma yaptığımızı görüyoruz ve stratejimize uygun hareket ettiğimizi düşünüyoruz bu noktada. Ayrıca istihdam edilen her 100 kişiden 4'ünün de mühendis olduğunu öngörüyoruz. Buradan yaptığımız çıkarım da sektörle ilgili. Aslında sektörde kalitenin ve standartizasyon önemli olduğunu, bu şekilde bir istihdamın olması bize açıklıyor ve bizim de kalite ve standartizasyon noktasında güvenlik olarak yapmamız gereken ödevlerimiz olduğunu bize gösteriyor. 2010 yılından itibaren ise sektöre yaklaşık 89,5 milyar dolarlık yabancı yatırımın olması da aslında sürekli yabancı yatırım aldığını ve ülke içindeki yatırımların da sürekli olarak artacağını bir göstergesi ve sürekli burada güvenlik olarak da bir ihtiyaç olacağını öngörmemizi sağlıyor. Sunumuma gıda rakamlarından sonra gıda sektörünün değerleriyle devam etmek istiyorum. Bizim bu noktada sektörün gidişatını ve durumunu anladıktan sonra daha uzmanlaşmak adına sektörün içerisine girip bu sektörün acaba değerleri nelerdir? Biz bu değerlere nasıl katkıda bulunabiliriz? Neler üretebiliriz noktasına birazcık odaklandık. Burada karşımıza ilk çıkan herhangi bir sektörde ya da herhangi bir süreçte bir değer analizi, bir süreç analizi yaptığımızda aslında ilk bakmamız gereken nokta bununla ilgili bir standartın olup olmadığı. Standarttan kastımızsa bunun tüm sektör tarafından, global tarafından kabul edilebilir belli standartların olup olmadığı aslında. Dolayısıyla biz burayı irdelediğimizde karşımıza HACCP adını verdiğimiz bir gıda güvenliği sertifikasyonu çıkıyor. Bu sertifikasyonla birlikte aslında bunun özelinde birçok sertifikasyon var ancak en yaygın olarak bunun kullanıldığını ve bunun firmalarca sağlandığını gördüğümüz bir sertifikasyon. Aslında ilk noktadan yani ilk değerden gıda güvenliği diyerek aslında sektörle güvenliğin etkileşimini görmüş oluyoruz. Buradaki sektör temsilcileri HACCP'in içeriğini ve değerlerini benden çok daha iyi bilmekle birlikte bizim yaptığımız irdelemede dolaşımda olan gıda ürünlerinin risklerinin azaltılması, kalitesinin belli bir standartta tutulması, gıda lojistiğinin önemi, lojistikte ve üretim süreçlerde hijyene dayalı uygulamaların yapılması, kalite standartizasyonla ilgili uygulamaların ve gerekliliklerin yerine getirilmesi noktasında HACCP'in aslında güvenliği birçok noktada referans olduğunu görebiliyoruz. Hijyen, lojistik ve gıda güvenliği gibi, kalitenin belli bir standartizasyonda tutulması gibi. Bunun yanında zaten HACCP'in içinde de açıkladığımız şekilde hijyen sektörün en önemli değerlerinden bir tanesi. Bir örnek vermek gerekirse burada kabaca, örneğin bir elektronik marketten bir televizyon alırken belki televizyonun kutusu hijyen noktasında bizim için o kadar önemli olmuyor ama gıdada olmazsa olmaz bir şey olarak karşımıza çıkıyor hijyen. Yani bir odaklanma gerektiği durumda gıda sektörüyle ilgili bu herhangi bir şey olabilir. Hijyen bu işin olmazsa olmaz değeri ve buna yönelik çözümleri mutlak suretle sürecimize katmamız gerektiğini görüyoruz. Diğer bir değeri ise kalite. Gıda sektörü insan sağlığına doğrudan etkili bir sektör olduğundan dolayı buradaki kalitenin standartizasyonu da insan sağlığı açısından önem arz ettiğinden kalite gerçekten olmazsa olmaz bir değeri olarak karşımıza çıkıyor. Zaten sektör rakamlarına baktığımızdaki
istihdam oranlarında, mühendis istihdamını gördüğümüzde kalitenin bir standartizasyonu olduğunu ve bunun ölçümlenmesi gerektiğini de buradan da analiz etmiştik. Değerlerde de direkt karşımıza çıkan bir unsur olarak görüyoruz. Diğer bir unsur ise üretim verimliliği. Üretim verimliliği aslında gıda sektöründen de bağımsız olarak tüm sektörlerin yakalamaya çalıştığı bir unsur. Üretimde verimli olmak, rekabetçi bir pazarın içerisinde uygun bir yere edinmek noktasında üretim verimliliği önem kazanıyor. Güvenlik olarak üretim verimliliğinin kontrol edilmesi noktasında da aslında birçok entegre çözümümüz yer alıyor, konumlandırabiliyoruz ve bu noktada da devretmek noktasında temsilcilerimize destek olabiliyoruz. Diğer bir husus da müşteri memnuniyeti. Ebru Hanım, şu değiştirmiş. Müşteri memnuniyeti aslında tüm bu değerlerle gelmeye çalıştığımız nokta bir müşteri memnuniyeti yaratıp bu noktada hijyeni, kalite ve üretim verimliliğini içine katarak pazarda kendimize önemli bir yer edinen firmaya güvenlik olarak destek olmak. Tüm bu değerlerin sonucunda ulaştığımız müşteri memnuniyetiyle marka değerini arttırmayı ve sektörde kendimize bir yer edinmeye hedeflendiğimiz noktada güvenlik G4 olarak bizler de bu değerlere etkide olarak bu marka değerinin artırılması, firmaya bu konuda destek olunması noktasında çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Buradan devam ederek gıda sektörünün değerlerinden sonra sorunlarını biraz analiz ettik ve sorunlarını çıkardık, belli başlı sorunlarını. En temelinde Hasip'te de bahsettiğim gibi sevkiyat, depolama ve sergilemeye kadar olan süreçte gıda güvenliğinin korunması. Bu noktada lojistik güvenliği aslında güvenliğin içerisinde bir dal. Ancak gıda sektörünün lojistiği, lojistik güvenliğinden tamamen apayrı bir dal olarak karşımıza çıkıyor. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Hemen ikinci olarak karşımıza çıkan tedarik ve soğuk zincirin kırılmaması için sevkiyat araçlarının takip ve kontrolünün önemine bahsediyoruz. Örnek olarak lojistikte genel olarak güvenlik noktasında kayıp kaçan önemli bir etken olmasını varsayarak gıda lojistiğine geldiğimizde ise aslında belli koşullarda lojistiğin sağlanmasının kayıp kaçaktan daha da önemli bir yer edindiğini görebiliyoruz. Sevkiyatın haricinde lojistik içerisinde yer alan depolama noktasında da aslında soğuk hava şartlarında ve belli ortam şartlarında depolanması gereken ürünlerin bu ortamlarda sürekli olarak depolandığının kontrolü firmaların ham maddeleri ya da bitmiş ürünlerin noktasında takip etmeleri gereken önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir unsur ise sabotaj. Biz bu yaptığımız analizle aslında bir gıda sektörüne doğrudan bir terör tehdidi öngörmüyoruz farklı bir tesis gibi. Ancak sabotaj burada önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse bir gıda üretimi yapan tesisin kullandığı suya karıştırılması mümkün olan herhangi bir zararlı madde o bankta üretim yapılan tüm ürünleri etkileyeceğinden dolayı aslında büyük bir yıkım getiriyor firmaya ve sektöre. Bu nedenle sabotaj da en önemli unsurlardan bir tanesi. Diğer bir nokta ise önceki slaytlarda da bahsettim. Hijyen noktası bizim için önemli. Hijyen neden önemli ve nelere etkiliyor? Her şeyden önce hijyen noktasını sağlayabilmek için bir gıdanın ve ürünün kendi hijyeni, bir de bu tesislerde bu gıda ve ürünü işleyen çalışanların hijyen noktası önemli. Ve yine olmazsa olmazı tesislerde ziyaretçileri, girişleri ve bunların takibi. Neyi kastediyoruz? Hijyenin bu denli önemli olduğu bir noktada içeriye giren ziyaretçilerin kayıtlı ziyaretçiler mi, tanımlı ziyaretçiler mi olup olmadığı ve içeriye girdikten sonra da erişebildikleri noktaların takibi hijyen noktasında ve sabotaj noktasında bizim için çok önemli bir unsur. Bu olmazsa olmaz bir güvenlik çözüm önerisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında personel kaynaklı kayıpların yaşandığını ve gene personel çalışma verimliliğinin ölçülmesinin önemli olduğunu görüyoruz. Diğer bir sunumuza devam ettiğimizde, diğer bir sunumumuz maddede de bir teknik arıza oldu herhalde sunumundan. Hemen devam ediyorum. Teşekkür ederim. Hemen bekliyorum. Bu tip online webinarlar pandemiyle hayatımıza girdi. Artık online olarak insanlarla daha çok buluşuyoruz. Teknik arızalar da hayatımızda daha önemli bir yer ediniyor. Bir şeyler olabiliyor.
Hemen hızlıca gidelim. Teşekkür ederim. Sunumumuz tekrardan yayına girdi. G4S olarak tüm bu değerlere, tüm bu sektörün sorunlarına nasıl yaklaştığımızı biraz anlatmak istiyorum. Genel Müdürümüz Kaan Bey zaten kendi yaptığı sunumda risk tabanlı yaklaşımımızdan bahsetti. Biz de bu risk tabanlı yaklaşım aslında konuyu ele alıyoruz sektörden bağımsız olarak. Bu yaklaşım içerisinde 3 temel sorumuz var. 1. Neyi koruyacağız? 2. Neden koruyacağız? 3. Nasıl koruyacağız? Bu 3 soruya dikkat ettiğimizde aslında biz G4S olarak şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz güvenlik olarak belli bir bilgi ve tecrübeye sahibiz. Ancak sektörel uzmanlığa gittiğimiz noktada dertler ve sıkıntılar müşteri temsilcileri tarafından daha yoğun ve daha detaylı olarak bilinmekte. Dolayısıyla biz bu risk yaklaşım modeliyle işi sıfırdan ele alıyoruz. Öncelikle neyi korumamız gerektiğini öğreniyoruz müşterimizle beraber, ondan öğreniyoruz. Neyden korumamız gerektiğini öğreniyoruz. Ve nasıl korunacağı noktasında da G4S olarak entegre çözümlerimizle biz devreye giriyoruz. Yaptığımız risk değerlendirmemize istinaden, çıkan sonuçlara istinaden, standart çözümlerimiz neler, bu sektöre özel bu çözümlere neler katmalıyız, nasıl korumalıyız noktasını geliştirmeye çalışıyoruz. Risk tabanlı yaklaşımdan çıkan sonuçlarımızdan bir tanesi, slaytımızı devam ettirebiliriz. Tabii. Aksattık. Aynen. Devam ettirelim. Evet. Risk tabanlı yaklaşımın sonucu olarak aslında entegre güvenlik noktasında çözümlerimizi 3 ana kategoride topluyoruz. Uzmanlık çözümleri, data ve veri analitik çözümleri ve bunun yanında da güvenlik profesyonelleri çözümleri. Yani G4S entegre güvenliği aslında 25 farklı konuyla ele alıyor. 3 ayrı kategoride. Bunlardan uzmanlık noktasında gıda sektörüne en çok eğitimin önem kazandığını görüyoruz ve personelimizin sürekli eğitimin noktasında gıda sektörünün gelişimi noktasında güvenliği önemli bir husus olduğunu görüyoruz. Güvenlik danışmanlığı, tasarım ve entegrasyonun gerçekten çok önemli olduğunu yaptığımız analizler sonucunda görüyoruz. Uzmanlık noktasında. Güvenlik profesyonelleri noktasına geçtiğimizde ise mobil güvenlik personelleri, yani sahada sürekli hareket halinde olan ve sürekli belli noktaları kontrol eden ekipleri, saha güvenlik profesyonelleri, ana kapı girişleri gibi, kritik noktalar gibi sabit noktalardaki adamlı güvenlik hizmetleri ve sektöre özel gelişmiş uzmanlıklara sahip güvenlik görevlileri kullanmamızın önemli bir husus olduğunu görüyoruz. Teknoloji ve veri analitik kısmına geldiğimizde ise daha önceki slaytlarda da bahsettiğim gibi belli senaryoların takibi bizim için çok büyük önem arz ediyor. Hijyen konusu gibi, sevkiyattaki ürünlerin takibi gibi noktalarda. Dolayısıyla tüm bu farklı senaryoları teknolojik bir altyapıyla bir alarm sistemine bağladığımız noktada gerçekten profesyonel bir alarm izleme yazılımıyla tüm bu verileri bir noktada toplayıp bunları anlık olarak takip edip ve böyle bir senaryo gerçekleştiğinde ise bu noktada ilgili kişilerin uyarılması ve gerekirse kolluk kuvvetlerinin sevk edilmesi noktası gerçekten önem kazanıyor. Diğer bir analizimizin sonucu ise teknoloji ve veri analitik noktasında vaka yönetim uygulamaları. Güvenlik noktasında yerine getirmekle yükümlü olduğumuz aslında belli başlı standart süreçler var. Bunlardan ilki bir devriye yönetimi, yani güvenliğini aldığımız tesisin, güvenliğini devraldığımız tesisin çevre güvenliği ve tesis içi güvenliğinin sağlanması noktasında devriye olmazsa olmaz bir uygulamamız ve sahada karşılaştığımız olayların anlık olarak raporlanması ve ilgili kişilere iletilmesi de diğer bir husus olarak karşımıza çıkıyor. G4S'in de burada çok etkin bir yazılımı ve sistematiği var. Bunu da ilerleyen sonlarda sizlere paylaşacağım. İzleme sistemleri keza alarm izleme yazılımının izlendiği noktada izleme sistemlerimiz önemli. G4S olarak yasalar dahilinde hizmet veren bir alarm izleme merkezimiz var. Tüm bu senaryoların alarmlarını buraya alıp bu izleme yazılımları ve ekranlarıyla müşterilerimiz adına yönetebiliyoruz. Yangın koruma sistemlerinin önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü sektörde üretim noktasında çeşitli kimyasal maddelerin ve gazların kullanımı önemli bir noktada ve bunların yanıcı ve patlayıcı maddeler olmasından kaynaklı aslında yangın önemli bir risk olarak karşımıza çıkıyor. İlgili noktalara senaryolarımızı takip etmek kuracağımız alarm sistemlerinin önemli olduğunu öngörüyoruz. Bunun yanında inovatif çözümlerimiz noktasında drone çözümlerimiz çok etkin. Burada gururla söyleyebilirim ki 2020 yılı içerisinde güvenlik sektöründe en yoğun şekilde drone kullanan
firma G4S olarak öne çıkıyor ve biz bununla gurur duyuyoruz. İnovatif çözümler geliştirme noktasında. Gıda güvenliği için entegre çözümler noktasında ise işleyişimiz şu şekilde. Biz her şeyden önce bahsettiğimiz gibi bu slayta gelene kadar birçok noktada giriş ve çıkışların kontrolü gerçekten çok önem arz ediyor gıda tesisinde. Gerçekten yetkili kişilerin tesislere gelmesinin kontrolü, içeriye giren araçların hijyen taramasından geçirilmesi ya da hijyen noktasında belli aksiyonların alınması noktası, içeriye giren ziyaretçi kişilerin gerçekten erişmesi gereken noktalara eriştiğinden emin olmamız ya da erişmemesi gereken noktalara erişmediğini gözlemlememiz bizim için önem arz ediyor. Bunun yanında erişim kontrol çözümleri, yani tesis içerisinde de aslında çalışanlarımızın hijyenin bu kadar önemli olduğu bir noktada üretim alanlarına girecek kişilerin belirli olması, girmeyecek kişilerin belirli olması noktasında erişim kontrol çözümleriyle gerçekten bu noktada ilgili ve yetkili kişilerin bir noktalara erişebilmeleri önemli bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Her tesisin olmazsa olmazı çevre ve sınır güvenliği gıda sektöründe de çok önemli. Burada sadece tesis olarak değerlendiremeyiz bunu. Aynı zamanda tarladan çatala diye bir deyiş var gıda sektöründe. Bu gıda ham maddelerin üretildiği noktada da aslında tarlalardaki ürünlerin güvenliği ve takibi noktasında da çevre ve sınır güvenliği ve alan güvenliği aslında önemli bir yer tutuyor. Bunun yanında lojistik çözümlerimiz gene olmazsa olmazımız. Lojistik noktasına kayıp ve kaçakların minimize edilmesi ve gerçekten ürünlerimizin ham madde aşamasında ya da bitmiş ürün aşamasında istediğimiz kalite standartlarında, istediğimiz sıcaklık ortamlarında, istediğimiz sürelerde, istediğimiz noktalara doğru şekilde eriştiğinin kontrolü bizim için gerçekten önemli. Bunun yanında bir de aslında yeni hayatımıza giren, yaklaşık bir yıl önce hayatımıza giren, aslında yeni de değil, pandemi gibi bir durum söz konusu. Hijyenin bu kadar etkin olduğu bir sektörü tabii pandemi de oldukça yoğun etkiliyor. Aslında bize hijyenin gıda sektöründen de bağımsız ne kadar önemli bir husus olduğunu bir kez daha gösterdi pandemi. Bu noktada da pandemi noktasında da G4S'in aldığı birçok önlem güvenlik çözümü yer almakta. En basit çözümlerimizden bir tanesinden bahsetmek gerekirse PES kodu diye bir kod girdi hayatımızda. Birçok kişi birçok noktada karşımıza çıkıyor. PES kodunun takibiyle riskli ve risksiz kişilerin tesislerimize girmesinin kontrolünden sıcaklık kontrolüne kadar giderek hatta sıcaklık, vücut sıcaklığı kontrolüyle erişim kontrol sistemlerine entegre edip hem yetkili kişinin kartıyla ya da parmak iziyle ya da farklı bir lokasyonla girişinin teyit edilmesi, ek olarak da pandemi kontrolünün yapılarak herhangi bir riskin olmadığını kontrol ederek erişimin geçilmesine izin vermesi noktasında çalışmalarımız etkin bir şekilde sürüyor. Sunduğumuz çözümlerimiz var. 25 farklı çözümümüzden bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi de veri yönetimiydi. Burada ben biraz öne çıkan G4S Cockpit Güvenlik Operasyon Yönetim yazılımımızdan bahsetmek istiyorum. G4S olarak verinin entegre bir şekilde hayatımıza sokulması, anlamlandırılması ve buradan çıkan sonuçların değerlendirilmesi noktasında biz G4S Cockpit adını verdiğimiz bir yönetim yazılımı kullanıyoruz. Sistemimiz temelinde Android cihazlar üzerinde çalışan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor ve 4 farklı modül içeriyor güvenlik sektörü için. Bunlardan ilki katılım modülümüz. Nedir katılım modülümüz? Personellerimizin gerçek giriş ve çıkış zamanlarının takibi. Neden bizim için önemli? Biz müşterilerimize güvenliklerinin sağlanması noktasında bir söz veriyoruz. Şu noktada, şu saatler arasında, şu süre boyunca 1, 2 ya da fazla sayıda kişinin bu noktada duracağını ve belirlenen talimatlar noktasında bu noktadaki güvenliğin sağlanmasını söz veriyoruz. Bu noktada gerçekten personellerimiz zamanında ve doğru şekilde görev yerlerine gidiyorlar mı? Vardiya bazlı olarak kokpitin bu katılım modülü üzerinden takip yapabiliyoruz ve vardiya bazlı olarak yapabiliyoruz. Burada bir diğer sonuç olarak da yani verinin anlamlandırılması noktasında da aslında geçmişe dönük olarak biz hangi vardiyada hangi personelimiz vardı, o gün o vardiyada kimin olduğunun önemli olduğu noktalardaki elektronik arşivden aldığımız verilerle kim görev aldı, kim o olaya müdahale etti gibi soruların cevabına hızlıca erişebiliyoruz. Bu modülümüz aynı zamanda bir detaylı ziyaretçi yönetim yazılımı içeriyor. Çünkü neden? Sektörde bahsettik, bizim için
gerçekten kayıtlı ve yetkili kişilerin tesislerimize girmesi önemli ve içeride yaptığı aktiviteler önemli. Biz burada detaylı bir ziyaretçi yönetim yazılımı öneriyoruz sektör firmalarına. Neleri içeriyor bu? Her şeyden önce bir kara liste uygulamamız var. Yani daha önce problem yaşadığımız bir lojistik firması olabilir, bir şahıs ziyaretçi olabilir, bir kargo firması olabilir ya da bir araç olabilir. Bunu kişi bazlı olarak, araç plakası bazlı olarak, firma adı bazlı olarak kara listeye alıp güvenlik görevlimize bu firmadan, bu kişi ya da bu plakalı araç geldiğinde sistem otomatik olarak kara listede olduğunu ve bununla ilgili giriş noktasında ek bir onay alması gerektiğini söylüyor. Bunun yanında ön ziyaretçi kayıtları yapabiliyoruz. Ön ziyaretçi kaydından kastımız ne? Biz uygulamamız ile güvenliklerimize bir bilgisayar ve kullanım alanı açtığımız gibi tesis içindeki çalışanlara da sınırsız sayıda kullanıcı vererek kendilerine gelecek ziyaretçileri kokpit sistemine girip ön ziyaretçi kaydı ile güvenlik personellerinin önüne düşürmesini sağlayabiliyoruz. Bu sayede güvenliklerimiz ilgili günlerde ve gelecek günlerde kimlere hangi ziyaretçilerin geleceğini planlı bir şekilde görebiliyor. Bununla ilgili aksiyonlarını daha düzgün alabiliyor. Daha sistematik ve daha etkin ziyaretçi yönetimi sağlayabiliyorlar. Diğer bir modülümüz ise aktivite ve olay raporlama modülümüz. Güvenlik olarak tesislerde meydana gelen olayları ve standart aktiviteleri yerine getirmek en önemli hususlarımızdan bir tanesi. Burada bu uygulamayla birlikte biz bu işi sistematize ettik ve yaşanan olayları görsel, video ve resim desteğiyle raporlayarak anlık olarak hem kendi güvenlik ekiplerimize hem de müşterimize şeffaf olarak yayınlıyoruz. Sistemin otomatik e-mail altyapısı sayesinde tanımlı kişilere meydana gelen olaylar anlık olarak iletiliyor. Görsel videosu ve resmiyle de olay hakkında daha detaylı bilgi sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda da kanıt içerebiliyor bu raporlarımız. Bu sayede belirli bir periyot sonunda elde ettiğimiz bu raporlarla aslında tesislerde en çok karşı karşıya kaldığımız durumların ne olduğunu analiz ediyor. Bunu iş ortaklarımızla bir toplantı neticesinde almamız gereken önlemler noktasına değerlendirip güvenlik süreçlerini bir nokta daha öteye götürmek için sürekli gelişim sağlıyoruz. Diğer bir modülümüz ise olmazsa olmazımız tur ve devriye modülümüz. Güvenlik olarak yapmamız gereken standart aktivitelerden bir tanesi devriyelerimiz. Belli kritik noktaları sürekli olarak ve periyodik olarak kontrol edilmesi, çevre güvenliğinin sağlanması noktasında. Bu noktada da biz bu uygulamayı yazılımımıza entegre ettik ve artık sistematik olarak noktaların kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bunu sistematize etmekle beraber hangi faydaları sağlıyoruz? Her şeyden önce kontrol edecek her bir nokta özelinde o noktada kontrol edilmesi gereken unsurları zorunlu bir checklist olarak personelin önüne çıkartıyoruz ve bu unsurları mutlak suretle kontrol etmesini sağlayabiliyoruz. Buna ek olarak kontrol edilmesi gereken unsur bir kayıtla içermesi gerekiyor ise eğer, bu noktada zorunlu resim ve video da şart koşarak her bir noktaya, bu noktada bu resim ve videoyu çekmeden bir sonraki noktaya gitmesini engelleyerek aslında gerçekten standart bir gezinti değil de kaba tabirle gerçek bir devriye yapılmasını sağlıyoruz. Bunun yanında en önemli hususlardan bir tanesi de plan ve gerçek raporlarımız. Yani neyi demek istiyoruz burada? Biz güvenlik olarak sizlere, müşteri temsilcilerimize söz verdiğimiz aktiviteleri, unsurları ne ölçüde gerçekleştirdik, nasıl yaptığımız noktasında sistematik olarak bir rapor sunuyoruz ve bunu da performansını size şeffaf olarak gösterebiliyoruz. Son modülümüz ise denetim modülü. Zaten sektörün çok yakın olduğu bir uygulama denetim. Her noktada denetim var, her noktada kontrol var, her noktada uygulama var. Bizim de bağlı olduğumuz özel güvenlik yasası dahilinde kontrol etmemiz gereken belli unsurlar var. Aynı noktada gıda sektörü özelinde güvenlik noktasına kontrol etmemiz bazı unsurlar var. Biz bunları gene online bir modül üzerinden sahada anlık olarak ve müşterilerimizle de eş zamanlı paylaşarak denetimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Sonuç olarak biz burada şunu sunuyoruz müşterilerimize. Tüm bu yaptığımız güvenlik operasyonlarının, yaptığımız olay ve aktivite raporlarının, devriyeleri, bu ve benzeri unsurların, tespit edilen alarmların tek bir ekran üzerinden sizlere sunulmasını sağlayarak bir ya da birden fazla lokasyonu da tek bir çatı altında toplayarak tek ekrandan tüm güvenlik operasyonunun yönetimini ve etkin bir şekilde denetimini sağlamanıza çalışıyoruz. Bunun yanında son olarak da sunumu bitirmeden inovatif çalışmalarımızdan drone çözümlerine ayrı bir yer vermek istiyorum.
Özellikle drone tarladaki ürünlerin güvenliği ve tarladaki ekipmanların güvenliği, buradaki kontrolün sağlanması noktasında çok etkin olarak kullanılmaya başladı. Daha önce de bahsettiğim gibi övünerek söylüyoruz. 2020 yılında G4C olarak drone'un güvenlik sektöründe en çok kullanan firma olduk. Gıda sektöründe de mahsul denetimi gibi, belli analizlerin yapılması gibi, belli aksiyonların, aktivitelerin yapılması gibi konular artık çok önem arz ediyor. Çünkü ürün tesisteki üretiminin öncesinde, tarladaki üretiminde de artık hijyenin, belli koşulların sağlanmasının, belli kalitenin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz de burada gerek pilotlu, gerekse otonom drone sistemleriyle bu noktada drone çözümlerimizle, inovatif çözümlerimizle, belirlenen senaryolar dahilinde tarlada ve üretim alanlarında birçok çözümü müşterilerimize uzaktan sağlayabiliyor ve uzaktan onlara erişemedikleri uzak noktalardaki durumları raporlayabiliyoruz. Benim sektörle ilgili entegre güvenlik noktasında G4S'in yaklaşımı ve sektörün durumuyla ilgili sunumum burada sona eriyor. Olabildiğince açık örneklerle anlatmaya gayret ettim. Beni sabırla dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum bu noktada. Sunumum sona erdi. Panel noktasında da ek sorularınızı almak üzere sözü tekrar Sevinç Hanım'a devrediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizler de size. Çok önemli, çok kıymetli bilgilerdi bunlar. Örneğin drone kullanmanız çok güzel bir teknoloji. Güvenliği aslında 360 derecenin de ötesinde dört bir yandan ele aldığınız çok özel ve çok gerçekten vizyonu geniş bir marka, bir liderlik vizyonunuzdasınız. Çok tebrik ediyoruz. Biz de gurur duyuyoruz sizlerle. Sayın Tekten'i bırakmıyoruz. Birazdan başka konuklarımız olacak. Hemen kendilerini davet edelim. Bir oturum gerçekleştireceğiz ve hep birlikte gıda sektöründe entegre güvenlik uygulamaları ve verimliliği burada masaya yatırıyor olacağız. Çok değerli konuklarımız var. Öncelikle Pınar Entegre Kalite Güvence Müdürü değerli Emine Seri bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Bir diğer konuğumuz Nestle Ülke Güvenlik Müdürü Sayın Enver Tozun bizlerle birlikteler. Efendim siz de hoş geldiniz. Merhabalar Sevinç Hanım, teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Evet ve Sayın Tansu Tekten de G4C Türkiye Ticari Direktörü Sayın Tansu Tekten de yine bizlerle birlikteler ve birlikte gıda sektöründeki entegre güvenlik uygulamalarına ve buradaki verimliliğe bakıyor olacağız. Öncelikle beyefendilerden müsaade isteyerek Emine Hanım'la başlamak istiyorum. Hemen size sormak isterim efendim. Türkiye'nin ilk özel girişimlerinden entegre ev tesisi bulunan Pınar, kalite ve verimlilik noktasında, müşterinin memnuniyeti noktasında nelere dikkat eder? Sizin Pınar Et'in buradaki vizyonu nedir? Bakış açısı ve hassasiyetleri nelerdir? Evet, Sayın Sarı şu an için bir teknik bağlantı sıkıntısı var zannediyorum bulunduğu noktada internetle ilgili. Tekrar bizlerle birlikte olacak. Evet Sayın Sarı gelene kadar aslında biz biraz da kendi aramızda öyleyse sohbetimizi geliştirelim, devam edelim. Kendileri geldikleri zaman, Sayın Emine Seri geldikleri zaman bizlerle birlikte olacaklar. Bizler o zaman bir diğer konuğumuza geçmek istiyoruz. Ben hemen Enver Bey'e sormak isterim. Enver Bey merhabalar. Sizin de ham madde tedarik konusunda özellikle yöneltmek istediğimiz sorular var. Şimdi ham maddenin tedariği, üretimi, paketlemesi, lojistiği güvenlik anlamında önemli konu başlıklarından birkaçı. Şimdi soframıza gelene kadar bir gıdanın birçok aşamadan geçiyor ve bu aşamalar içerisinde bir gıdanın bütünlüğü söz konusu. Bu bütünlük nasıl sağlanıyor onu sormak isteriz hemen size. Bu gıdanın güvenliğindeki bütünlük nasıl sağlanır? Merhabalar Sevinç Hanım, teşekkür ederim. Tekrar herkese merhaba. Organizasyon için de ayrıca G4S'e de ayrıca teşekkür ederim. Sesim geliyor herhalde değil mi? Tabii buyurun sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Belirttiğiniz gibi gıda dediğimiz zaman özellikle Kaan Bey ve Tansu Bey de belirtti. Günümüzde özellikle biyoterörizm veya şu pandemi süreci dikkate aldığımızda baştan sona bir gıda tedarik zincirinin kurulması sadece ticari amaçlarla ve firmalar için değil artık hükümetler
devletler için de çok büyük bir öncelik olduğunu her gün görüyoruz. Ülkemizde de dahil. Bu açıdan da sorduğunuz soru gibi biz ne yapıyoruz firma olarak? Tabii ki tarladan sofraya gelinceye kadar her aşamada kendi güvenlik prosedürlerimiz, uygulamalarımızla birlikte çalıştığımız işi ortaklarımız, tedarikçilerimiz, bunlar köylüden, tarlada çalışan, üreten köylümüzden, çiftçimizden başlayarak nakliyecilerimizden, depolama faaliyetlerinden tutun. Bütün tedarikçilerimiz, genel olarak tedarikçi olarak tanımlarsak, tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Tabii burada Neste'nin standartları, özellikle uluslararası Avrupa veya Amerika gıda, tedarik zinciriyle ilgili, nakliyelerle ilgili, depolamalarla ilgili, biraz önce bahsettik ISO standartları ile ilgili, tedarik zincirinde özellikle gümrük uygulamalarında Ticaret Bakanlığımızın uyguladığı YYS sertifikasyonlarının standartları, gereklilikleri gibi bütün bu uygulamalarımızı her aşamada tarladan başlayarak en son satış noktamıza kadar tüm standartların uygulamasını sağlamaya çalışıyoruz, sağlıyoruz. Bu konuda da tüm tedarikçilerimize bir şekilde aslında danışmanlık hizmeti de vermiş oluyoruz. Bütün bu aşamaların tamamında her bir sözleşmenin ekinde mutlaka güvenlik bir eki bulunmakta. Bütün tedarikçi lokasyonlarımızda doğrudan sorumluluğumuz olmamasına rağmen tamamında biraz önce belirtildi güvenlik yönetiminin olmazsa olmaz birinci hususlarından risk ve tehdit değerlendirmesinin mutlaka yapılması, çıkan sonuçlarının mutlaka tamamlanması, zafiyetlerin giderilmesi sadece üçüncü bu taraf firmaların sorumluluğu değil, kendi doğrudan sorumluluğumuz olarak da görüp bunların takibini birebir takibini yapıyoruz. Tabii burada iş sağlığı güvenliği, kalite ve güvenlik olmazsa olmaz 3 tane temel ayak. Güvenlik dediğimiz zaman hem verimliliğin hem iş sürekliliğinin sağlanmasında. Tabi burada aynı zamanda insan hakları ile ilgili, çalışma hakları ile ilgili, kişisel verilerle ilgili, bilgi güvenliği ile ilgili, tesis fiziksel güvenlikleri ile ilgili, tedarik zincirinin güvenlik standartlarının sağlanması ile ilgili, sorumlu tedarikçi politikaları olarak tanımladığımız çalışma hakları, yaşı küçük çalışanların takibi ve çalıştırılmamasının sağlanması ve bu arada tabii ki üretimlerimizin tamamı kent tesislerimizde değil, tedarikçilerimizde üretimde dahil olmak üzere paketlemeden tutun, nakliye ve depolamadan da tahmin edebileceğiniz gibi çözüm ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve tüm standartlarımızı da bu firmalarla birlikte sağlamaya çalışıyoruz, birlikte çalışarak. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tozun. Sizinle de birazdan tekrar devam edeceğiz. Ben az önce bir bağlantı kopukluğu yaşamıştık. Pınar Entegre Kalite Güvence Müdürü değerli Emine Seri bizlerle birlikte. Efendim tekrar hoş geldiniz diyeyim size. Hoş bulduk Sevinç Hanım. Sorumu alabilmiş miydiniz bilmiyorum ancak sorumu tekrar etmek isterim sizin için. Lütfen. Türkiye'nin ilk özel girişim entegre et tesisi Pınar Et'e ait. Ve kalite ve müşteri memnuniyetini sağlarken nelere dikkat ettiğinizi merak ediyoruz. Öncelikle tesis güvenliği gıda sektöründe çok önemli bir konu ve yıllar geçtikçe gerçekten önemi artan bir konu. O yüzden bu konuyu gündem yaptığınız ve bana da katkıda bulunma imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Pınar Et 1985 yılında kuruldu ve dediğiniz gibi Türkiye'nin ilk özel entegre et tesisi. Ve ilk olmanın verdiği bu sorumlulukla kalite ve müşteri memnuniyeti adına üstlendiği bazı sorumluluklar, misyonlar var. Bu da hep sektörde ilkleri başararak lider olmak, bir yol açmak. Bu anlamda neler yaptık?
kurulduğumuz günden itibaren global zincirlerin de müşterilerimiz olmasının verdiği sorumlulukla, gereklilikle dünya çapında uygulanan genel GMP, HACCP gibi gıda güvenliği sistemlerini, güncel durumlarını araştırıp sistemlerimize uyguladık ilk olarak. Biliyorsunuz, birçok kişi biliyordur, Türkiye'de ilk 1997 yılında Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğiyle HACCP yasalarımıza girdi ve bir yıl sonra çıkan yönetmelikle öncelikle et, süt ve su ürünleri sektörleri olmak üzere 2 ile 6 yıl içinde geçiş zorunluluğu getirildi. Biz zaten firma olarak bu gereklilikleri zaten uyguladığımız için hazırdık. Sonraki süreçte 1994 yılından itibaren TSE ile birlikte ISO sürecimiz başladı. Öncelikle kalite, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı güvenliği, laboratuvar yönetim sistemi, helal, organik gibi sektörde dünya genelinde güncel olan standartları takip ettik. Eğitimlerini alarak sistemimize uyguladık. Yeni versiyonların eğitimlerini alarak sistemlerimize uyguladık. Bunun dışında sektörde uygulanan gıda güvenliği, kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği gibi gerekliliklerin birincil üretim dediğimiz çiftlik adımına uygulandığı, yani çiftlikten itibaren fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak tüketici ve müşterilere güvenli ürün sunmayı sağlayan iyi tarım uygulamalarını, çalışmalarını başlattık. O çalışmaları yürütüyoruz. Bu arada BRC, IFS gibi dünya çapında birçok ülkede kabul görmüş son standartları içeren sistemlerin de her zaman sürekli yeni versiyon eğitimlerini alarak sistemlerimizi uyguluyoruz. Çünkü birçok zincir ve B2B dediğimiz müşterilerimiz yine bu gerekliliklerin sağlanmasını talep ediyorlar. Bunun yanında 2007 yılında hayvan refahı çalışmalarına başladık. Yine o yıllarda ülkemizde bu konuda herhangi bir yasal mevzuat bulunmazken işte yurt dışında üniversitelerden, konusunun uzmanı kişilerden hayvan refahı konusunda eğitimler alarak bu gereklilikleri yine sistemlerimize uyguladık. Biliyorsunuz yine hepimizin son zamanlardaki gündemi COVID-19 pandemi ilan edildikten sonra çalışanlarımızın güvenliği için Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve STK'ların hazırladığı rehberlerden de yola çıkarak zaten gıda tesisi olmanın getirdiğimiz üst düzey hijyen ve gıda güvenliği gerekliliklerimiz zaten uygulanıyordu. Diğer rehberleri de baz alarak COVID-19 ile ilgili risk analizlerimizi ve çalışmalarımızı yaptık. Ve daha sonra TSE'nin belgelendirme sistemine başvurarak TSE'den sektörde ilk olarak COVID-19 güvenli üretim belgesini aldık. Bu çerçevede daha sonra Endüstri 4.0 biliyorsunuz son dönemde bütün sektörlerde oldukça yaygın, otomasyon, el değmeden üretim, makinaların konuşması, Internet of Things gibi konular birçok şirketin son zamandaki gündemi. Biz de yine bu konuda otomasyon yatırımları yaptık. El değmeden üretim yapan ve gıda güvenliği ve kalite kriterlerini hatlarda online takip edebildiğimiz sistemler kurduk. Bu sistemlerimizle de yine tüketici ve müşterilerimizin güvenini kazanmaya, sağlamaya devam ediyoruz. Bir diğer konumuz sürdürülebilirlik. Tüketici ve müşteriler artık bu konuda çok hassaslar. Bir tek dünyamız var ve hepimiz kurum olarak, kişi olarak dünyamızı korumalı, kaynaklarımızı daha az tüketmeli ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya sunmalıyız. Biz de kurum olarak bu bilinçle 2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladık.
Daha sonra da sürdürülebilirlik raporlamamızı yapmaya başladık 2009 yılından itibaren. Karbon ve su ayak izimizi hesapladık, hedefler belirledik ve bunları azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. CDP kuruluşu var. Bu kuruluşta yine kurumların doğal kaynakları daha az kullanma, çevreyi daha az kirletmeye yönelik faaliyetleri boyunca yaptıkları çalışmaları şeffaf bir şekilde paylaştıkları bir süreç. 2017 yılından beri CDP'ye başvuruyoruz ve gıda sektöründe çok iyi bir derece olan B management seviyesinde devam ediyoruz. Yine bir hazırladığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda hazırladığımız etik kurallarımızı tüm tedarikçilerimizle paylaştık. Tedarikçilerimizden de bu konularda yaklaşım sergilemelerini, taahhütlerimizi yerine getirmelerini bekliyoruz. Ve yaptığımız tedarikçi değerlendirmelerinde de bunları izleyerek tedarikçilerimizi bu konularda teşvik ediyoruz. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı sıfır atık yönetmeliği var. Bu konuda çalışmalarımızı tamamlayarak belgemizi aldık. Yani sorumlu, müşteri ve tüketicilerine karşı sorumlu bir üretici olarak, sektörde hep ilkleri yapmayı misyon eden bir firma olarak gıda güvenliği ve kalite konusunda bunu bir sistem değil, artık bir kültür haline getirdik. Bu nasıl oldu? Gıda güvenliği ve kalite sistemi denetim ve eğitim bazlı bir sistemdir. Çalışanlara eğitim verilir, denetim yapılır ve takip edilir. Ancak biz bunu bir tık ileriye götürerek çalışanlarımızda gıda güvenliği ve kalite bilincini oturtma ve bunu bir kültür haline getirmeyi hedefledik. Bunu nasıl yaptık? İçselleştirerek. Datalarımızı çalışanlarımızla paylaştık. Neden sonuç ilişkilerini tartıştık. Bir davranışın neden kaynağında nasıl çözülebileceği, bunun yol açtığı sonuçları çalışanlarımızla da tartışarak bunun bir kültür haline gelmesini sağladık. Özellikle bu konunun gıda güvenliği ve kalite konusunda Pınar Et'in liderliğinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de size. Çok önemliydi bize verdiğiniz bu bilgiler, vizyonunuz, sürdürülebilirlik çok değerli bir kavram. Şu bizim de gündemimizde, dünyanın da gündeminde. Bu noktada evet, çok değerliydi bizim için paylaştığınız bilgiler. Şimdi ben Sayın Tozun'la Sayın Seri'nin birlikte verdikleri bu bilgiler doğrultusunda hemen dönüp sormak istiyorum. G4S'ten değerli Tansu Tekten'e sormak isterim bu kez. G4S, bu bahsedilen güvenlik riskleri noktasında çok değerli markalarımızın, çok değerli sektör temsilcilerinin buradaki hassasiyetleri konusunda ne tür çözümler sağlıyor? Her şeyden önce şöyle başlamak isterim söze. Sektördeki sürdürülebilir kalite noktasında Emine Hanım da bahsetti, Emre Bey de belli noktalarda bahsedecektir bu konuyla ilgili. Aslında tedarikçilere de bir yük düşüyor. Bu sertifikasyon noktasında, bu ilkeler noktasında bizim de bu ilkelere uymamız. Aslında her şey en başta bu noktadan başlıyor. Daha güvenliğe dokunmadan önce. Birinci ilkemiz bizim de sektörümüzün önde gelen bir firması olarak sektörün önde gelen bu kuruluşlarına hizmet ve tedarik noktasında bu ilke ve kurallara uygun hareket ediyor olmamız. Bunun özelinde güvenlik noktası detayına indiğimizde Emine Hanım da Emre Bey'in de bahsettiği aslında belli başlıklarda toplanıyor. Kalite standartizasyonunun sağlanması, bu birazcık daha sektör bazlı gıda temsilcisi noktasında takip edilebilir bir konu ama sürekliliğinin kontrolü aslında güvenliğe biraz yansıyor bu noktada. Yani belli elektronik ekipmanlarla sürekli olarak aynı şeyin takibinin yapılması, bu nasıl sağlayabilirsiniz? Ya oraya sürekli bir insan gücü koymamız gerekir ki sürekli gözle takip etsin ki o da belli bir süre sonra mutlak surette hataya açık davranıp belli noktaları kaçıracaktır. Ya da bir elektronik entegre çözümle bu çözümü de farklı yapılarla birleştirerek sürekli burada kontrolün sağlanması ve kaliteden gerçekten emin olmamız noktası bizim için önemli. Diğer bir nokta da bu tarladan çatala noktasında ve dolaşımın önemi noktasında
lojistik güvenliği aslında çok önemli. Neden önemli? Çünkü biz tesislerimizde en güzel önlemlerin alındığını görüyoruz. Kendi yaptığımız ziyaretlerde de görüyoruz. Ne kadar hijyenik ortamlarda çalıştıklarını görüyoruz. Nasıl üretildiklerini görüyoruz. Ham maddeleri nasıl geldiğini vesaire hepsini görüyoruz. Ancak bu belli bir kalite standartında ve hijyende üretilmiş ürünün aynı standart ve hijyende sergilenmeye gitmesi ve sergilenmesi de aslında çok büyük önem arz ediyor. Yani özellikle örnek vermek gerekirse firma her ne kadar tüm standartlara uyup bunu bu şekilde piyasaya sürse de kapatabilir. Piyasadaki durum da malın üreticiyi çok önemli ölçüde etkiliyor. Bunun da lojistik ve sergilenmesi noktasında belli koşullarda sergilenmesi çok büyük önem arz ediyor. Bunların takibi ve kontrolü önemli. Neden? Her ne kadar burada firmalarımız bu sorumluluğu sergileyici firmaya devretseler de son kullanıcı mutlak surette firmanın adını biliyor. Şu ürünü aldım, bozuk çıktı. Bu ürünü aldım, tadı kötüydü. Bu ürünü aldım, böyle oldu gibi noktalarda. Aslında sektörün böyle bir tarafı da var. Bunların da lojistik aşamasında ve sergilenmesi aşamasında ilgili ortamların kontrolü çok büyük önem arz ediyor. Diğer bir noktada et noktasında mesela şu tip bir sorun çok büyük önem arz ediyor. Ben biraz onu da anlıyorum üründen anlattığımda. Farklı ham maddelerin işlenmesi söz konusu. Farklı ham maddeden kastım farklı tipteki etler. İşte tavuk üretimi söz konusu, bunun yanında işte dana ya da sığır eti üretimi söz konusu, hindi etinin üretimi söz konusu. Belli noktalarda bu ürünlerin üretimi aşamasında çalışan kişilerin hijyeninin yanında bu ürünlerin de çok birbirine aslında karışmaması gerekiyor. Her ne kadar ekipmanların burada takibinin doğru yapılması, kişilerin çalışma ortamlarında gerçekten doğru ortamda ve doğru ekipmanla çalıştığı noktası çok önemli. Bunların da belli video sistemleriyle, analiz sistemleriyle sürekli olarak takip edilmesi onların olmazsa olmazları. Diğer bir noktada da Enver Bey'le de zaten daha önce konuştuğumuz ve takip ettiğimiz konulardan biri ve sektörün aslında genel sorunlarından bir tanesi sabotaj durumu. Örnek vermem gerekirse örneğin bir su tesisinde her ne kadar tesisin kendi iş kalitesi, kendi lojistik faaliyetleri, sergileme ve son üreticiye ulaşma noktasında bu iş ne kadar sıkı takip edilse de aslında kaynağın güvenliği de çok önemli. Yani daha ürün ilk olarak doğal kaynak noktasında bize gelmesi noktasında güvenli bir şekilde bize ulaşması, herhangi bir sabotaj riskinin olmaması ve bertaraf edilmesi gerçekten çok büyük önem arz ediyor bu noktada. Bu tip aslında sektörler hijyen çözümlerimiz, lojistik çözümlerimiz, verimlilik ve kalite çözümlerimiz olarak ortaya çıkıyor. Umarım ben de böyle anladım Enver Bey'in elimden anlattıklarını, olabildiğince onlara tatmin edici ve doğru cevaplar vermişimdir. Çok teşekkür ederiz efendim. Burada aslında güvenliği tüm boyutuyla anlattınız. O lojistiğinden, diğer noktalarından da değindiniz. Ben biraz konuyu tesise getirmek istiyorum. Gıda tesisleri bazında bakalım istiyorum biraz da. Gıda tesislerinin güvenliği için kritik başlıkları sormak istiyorum. Bu noktada öncelikle Sayın Seri'ye söz vermek isterim. Efendim sizin için gıda tesislerinin güvenliği noktasında kritik riskler, başlıklar nelerdir? Gıda tesislerinde hem ürün hem sistem hem de tesis güvenliği için benim SACAYA dediğim 3 kritik sistemin kurulması ve etkin şekilde yönetilmesi çok önemli. CFSI onaylı sistemlerde bu 3 sistemin kurulmasını ve uygulanmasına çok önem veriyor ve takip ediyorlar zaten. Bu sistemler neler? İlki hepimizin bildiği HACCP sistemi. HACCP nedir? Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları, yani gıda işletmelerinde sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının, personel hijyeni, ekipman hijyeni, ortam hijyeni gibi belirlenerek bu şartların sağlanmasıdır. Burada bu aşamalarda baştan üretim hattının en başından sonuna kadar tüketici sağlığına risk oluşturabilecek etmenler belirlenir, izlenir ve bu riskler oluşmadan gerekli tedbirler alınır. Burada kasıtsız riskler vardır. Bu ortaya çıkabilecek gıda güvenliği riskleridir. Bunları belirleme ve yönetmeye dayanan bir sistemdir.
Bir diğeri tespit dediğimiz Threat Analysis and Critical Control Points, yani bir diğer adı Food Defense Sistemi, sektörde daha yaygın bilinen adı. Burada ideolojik bir amaca dayanan, gıdaya zararlı maddeler bulaştırarak gıdanın üreticisine, tüketicisine veya müşteriye zarar verme ya da menfaat sağlama niyetinin değerlendirilmesidir. Burada psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle de ortaya çıkabilir. Kızgın bir tüketici, kızgın bir çalışan, ziyaretçi gibi. Tüm zincir boyunca ortaya çıkabilecek bu tehlikelerin yine değerlendirilmesi, risk analizlerinin yapılması ve etkin şekilde yönetilmesi beklenir. Buradaki risk kasıtlıdır. Kasıtlı ve kötü niyetli bir bulaştırmadır. İdeolojik motivasyon vardır. Sabotaj veya psikolojisi bozuk çalışan ziyaretçi kaynaklı olabilir. Sistem bu noktada sistemsel açıklar belirlenmeli ve çok iyi şekilde yönetilmelidir. Burada bina ve çevresinin güvenliği, izleme sistemleri, risk değerlendirmelerinin yapılması ve bu doğrultuda belirlenen kriterlerin izlenmesi çok önemli. Bu konuda bizim gibi birçok firma uzman güvenlik şirketleriyle bu süreçlerini yürütmektedir. Yine biz de G4S'te bu süreçlerimizi yürütüyoruz. Üçüncü konuda VESP dediğimiz vulnerability analysis, yani gıda hassasiyet değerlendirmesi, bir diğer adıyla food fraud, dünya çapında bilinen adıyla. Burada ekonomik olarak bir çıkar sağlamak amacıyla yapılır. Gıdanın değerini olduğundan yüksek göstermek veya maliyetini düşürmek gibi gıdaya yapılan yasa dışı müdahaleler olarak değerlendirilir. Yine aynı şekilde kasıtlı yapılır. Bu tehlikede ekonomik çıkar olması çok belirgindir, öne çıkar ve kasıtlı olması. Motivasyona neden olan kriterler belirlenmeli ve izlenmelidir. Bu kriterler nelerdir? İşte bu konuda yapılmış tarihsel bulgular, bu olayı çekici hale getiren ekonomik etmenler nelerdir? Uygulamanın kolaylığı, tedarik zincirinin uzun ve karmaşık olması ve yapılan müdahalenin tespitinin kolaylığı ya da zorluğu. Her girdimizde ve her tedarikçi bazında tüm girdilerimizde bu kriterler doğrultusunda tek tek risk değerlendirmeleri yapıp bu riskler doğrultusunda tüm girdilerimizi etkin şekilde yönetmekteyiz bu hassasiyet analizi sürecinde. Çok güzel. Peki aynı soruyu şimdi Sayın Tozun'a da sormak isterim. Sayın Tozun, siz neler söyleyeceksiniz? Gıda tesisinin güvenliği için kritik başlıklar sizce nedir? Evet, teşekkür ederim tekrar. Emine Hanım'a da teşekkür ederim. Çok güzel özetledi. Ve özellikle de altını çizdiği konulardan bir tanesi güvenlik olarak bizim asıl odaklandığımız food defense olarak tabir ettiğimiz zaman kasıtlı saldırılar. Bizim de önceliğimiz. Diğer alanlar daha çok bizim firmamızda iş sağlığı güvenliği sorumluluğunda yürütülen kasıtsız olan konular. Onlar food safety olarak tabir ediyoruz firmamızda. Bu alana girdiğimizde evet food contamination, bulaştırma, kirletme, sabotajlar, tehditler, özellikle piyasaya sürdüğümüz ürünlerle ilgili en ufak Avrupa'da çok yaygın olan bir suç. Gıdanın ve bir şekilde kirletildiğine yönelik bir piyasadaki bir tehdit. Tabii burada hemen önümüze bir piyasadan malın toplanması, geri iadelerin yapılması ve izlenebilirlik öne çıkıyor. Ve şu öncelik dedik. Öncelik dediğimiz zaman gerçekten şimdi baktığımızda öncelik olarak sıralandırmak çok kolay değil. Çünkü güvenliğin her bir alanı özellikle gıda sektöründe apayrı bir öneme ait. Fakat bu süreçte bizim için o temel unsurlar bütün süreçlerin tamamına, tesis dahil fiziksel olarak ve süreçlerin tamamına, operasyonların tamamına erişilebilirlik ve buralardaki zafiyetlerin tespiti, yani bir şey manada risk ve tehdit analizlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması. Bu önceliklendirmeyi yapmak çok kolay değil derken de
Benim açımdan baktığımda kişisel olarak güvenlik, özellikle gıdada güvenlik dediğimizde ilk öne çıkan bence yönetimce güvenlik uygulamalarının, prosedürlerin, politikalarının yönetimce sahiplenilmesi, prosedürlerin oluşturulması, farkındalığın yaratılması ve tüm paydaşlarla bunların komünike edilmesi bir tesiste ve süreçte güvenliği, sağlıklı bir güvenlik var diyebilmemiz için benim açımdan. Gene biraz önce ilk konuşmada belirtmiştim. Son yıllarda edindiğimiz tecrübelerle yeni risklerde pandemi çıktı, biyoterörizm öne çıkıyor global olarak bir risk olarak. Bu uygulamalarda mücadele edebilmek için de önümüze çıkan yine son yıllarda çok kullandığımız entegre edilmiş güvenlik sistemlerinin hijyende başta uygulanması ve bu da hedefimiz ne? Verimliliğin sağlanması, iş sürekliliğinin sağlanması. Onun için güvenlik olarak biz kendimizi nerede görüyoruz? Business security olarak tabir ediyoruz. Artık security olarak da değil sadece. Güvenlik, şirketin hedeflerine ulaşması için gerekli güvenli ortamın sağlanması ve bunun içinde her aşamasında, ticari aktivitenin her aşamasında güvenliğin olduğunu görüyoruz. Buradan hemen şöyle hızlı sıralayacak olursak neleri sıralayabiliriz öncelik olarak? Bir önce baktım güvenliğin yönetimi. Bunun içerisinde tabii ki özel güvenlik firmaları, çözüm ortaklarımız bu işin doğrudan içerisinde. İkinci olarak risk ve tehdit değerlendirmemiz yine aynı şekilde hem firma olarak kendimizin yaptığı ve hep belirtiyorum iş sağlığı güvenliği ve kalite güvenlik ayrılmaz 3 tane ayrılmaz ayağı. Bu süreçlerin tamamında. Güvenlik farkındalığı, eğitimlerin yapılması, yine aynı şekilde entegre bir şekilde sistemlere ihtiyacımız var. Biraz önce Tansu Bey belirtti, ayrı bir uzmanlık alanı tedarik zinciri güvenliği. Yollarda, kamyonlardan tutun, tarladan, çıkıştan tutun, üçüncü parti çalıştığımız çözüm ortaklarımızdaki kalite, güvenlik, hijyen, iş sağlığı güvenliği, kayıp önleme, gibi sayın sonsuz ve apayrı bir uzmanlık alanı. Hemen bunların sonunda biraz belirttiğimiz gibi tehdit özellikle sabotaj ve tehdit konularında başvurabileceğimiz çok sağlıklı bir pazardan geri toplama, saklama ve bunların tekrar kullanımı ile ilgili prosedürlerimiz öne çıkıyor gıda sektöründe. Yine aynı şekilde gıda dediğimiz zaman üretimlerin tüm süreçlerin sonunda ortaya çıkan atık ve imhaların yönetimi. Ve özellikle Türkiye'de çok öne çıkan taklit ürünüyle mücadele. Maalesef sadece tekstil değil, özellikle son yıllarda gıda sektöründe, temizlik ve gıda sektöründe maalesef geçen hafta da bilmiyorum izleyebiliriz. İstanbul'da polisin çok başarılı bir operasyonu oldu. Temizlik malzemeleri, yağ gibi. Bu da apayrı bir uzmanlık alanı ve bir çalışma alanlarımızdan birini oluşturuyor. Biraz önce bahsettik ki şimdi tek tek girmek istemiyorum. Fiziksel her şeyin başı tesisin fiziksel güvenlik standartlarının sağlanması. Çevre güvenliğinden, ziyaretçi güvenliğinden, bina güvenliğinden, yaka kartı ve elektronik erişim sistemlerimizden güvenlik biriminin en çok iş alanı olan emek harcadığı araç giriş çıkış kontrolleri, ziyaretçi kontrolleri, kamera sistemlerinin yönetilmesi geliyor. Ayrıca yine önceliklerimizden gıda sektöründe ve her sektörde var. Gıda sektöründe biraz daha geniş. Kısıtlanmış alanların erişimlerin sınırlandırılması, buraların yönetilmesi öne çıkıyor. Çalışanlarımızla ilgili uygulamalarımız yine olmazsa olmaz önceliklerimizden. İşe alım, çıkış, biraz önce Emine Hanım çok güzel belirtti. Özellikle sabotaj ve bulaştırma konularında mutsuz çalışan, dışarıdan kızgın müşteri gibi. Gene bu alanlarda çalışanlarla ilgili de uygulamalarımız öne çıkıyor. Uyum, biraz önce ben bahsettiğim, Emine bahsetti. Birçok yerel ve uluslararası mevzuatlar, rehberler, standartlar takip ettiğimiz hem bizim hem third party çözüm ortaklarımızda. Bilgi güvenliği, iş sürekliliği olmazsa olmazımız sektörde. Özel güvenlik hizmetleri bütün bu süreçleri yaparken zaten birinci çözüm ortaklarımızdan doğru ve kaliteli bir firmayla çalışmak. Adı üzerine çözüm ortağı bu bahsettiğimiz alanların her birinde gelişen teknolojilerle, yeni uygulamalarla, yeni tecrübelerle çözüm önerilerinin bize gelmesi. Güvenlik yöneticiliği ile ilgili bir tabir vardır. Güvenlik yöneticisi her konuda uzman olamaz. Ama
hangi konuya nereden çözüme ulaşacağını bilmeli. Burada da birinci çözüm ortağımız tabii ki çalıştığımız güvenlik firması. Hı hı. Çok teşekkür çok ediyoruz. Hızlı olarak Tuzum. çok geniş falan. Teşekkür ederim. Kısaca sıralamaya çalıştım. Çok teşekkürler. Ben de tabii moderatörünüz olarak bir taraftan süre de kontrol ediyorum. Çünkü bizden sonra gün boyu devam edeceğimiz için çok değerli sizler gibi kıymetli konuşmacılarımız da var. O program akışına da uyalım istediğimiz için. Efendim çok teşekkür ediyorum. 2 değerli bilgi verdiniz. Ve şimdi ben hemen döneceğim ve Sayın Tansu Tekten'e bir kez daha sormak istiyorum. G4S bu başlıkları nasıl tespit ediyor? Çok teşekkür ederim. Bu noktada ben de olabildiğince hızlı bir şekilde ve standartize edilmiş çözümlerimizle cevap vermek isterim Emine Hanım'a ve Enver Bey'e. Her şeyden önce bu kritik unsurların kontrolü ve kritik vakaların tespiti durumunda aslında bu ve benzer uygulamalarda bizim uyguladığımız sistem belirli senaryoların oluşmasını engellemek ya da bu senaryolar oluştuğunda bunları analiz etmek. Bu noktada video analiz yazılımları artık çok gelişti, çok önemli noktalara geldi, çok akıllandı bu sistemler. Haliyle bu tip senaryoları, oluşabilecek durumları, tabii ki hepsini değil, belli senaryoların halen daha kontrolü insan gözüyle mutlak olmak durumunda ama birçoğunu bu analizlerin içine yazarak, bu senaryoları buraya girerek aslında böyle bir senaryo oluştuğunda ya da oluşmadan alarm oluşturarak bu tip standartizasyonların kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bu noktada destek olabiliyoruz müşterilerimize. Diğer bir önemli kısıtlı sabotaj ve kasıtlı bulaştırma ve kasıtlı bir güvenlik tehdidi. Buradaki konu da şu, aslında bu da erişim kontrolünün gıda sektörüne ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Biz bunu 3 safhada ele alıyoruz. Şöyle ki, en dış safhada bir tesise, bir kaynağa ya da bir alana dışarıdan girme noktasındaki yetkisiz girişin tespit edilmesi ve sadece yetkili girişin sağlanması. Yani tesise gerçekten girmesi gereken kişilerin girmesi bu noktada. Yani kale duvarlarımızı sağlam tutmamız gerekiyor. İkinci nokta ise, ikinci halkayı biraz daha daralttığımızda içerideki çalışanlarımızın ya da ziyaretçilerimizin hijyen noktasında kritik unsur olan üretim alanlarına erişim noktalarının kontrolü. Yani bir ziyaretçi yetkili ziyaretçi olabilir, bir çalışan da yetkili çalışan olabilir. Ancak üretim noktasına kesinlikle girmemesi gerekebilir, bulunmaması gerekebilir. Çünkü o noktada çalışacak insanların özel şartları sağlıyor olması, özel ekipmanları giyiyor olması vesaire gibi durumlar söz konusu. İkinci safhada bu konuda çok önemli erişim noktasında. Üçüncü ise evet gerçekten üretimde çalışmaya yetkili bir personel, üretim alanına girmeye yetkili bir personel. Ama hangi üretim alanında çalıştığı da çok önemli. Yani A ürünün üretildiği üretim alanında çalışan personelin hiçbir ekipmanını, kıyafetini ya da durumunu değiştirmeden B ürünün üretildiği üretim alanına erişmesi de aslında bizim için bir problem, bulaştırma riski vesaire noktasında. Aslında biz erişim kontrolü ve sabotaja bu 3 noktadan bakıyoruz, 3 fazla değerlendiriyoruz bu hususu. Zaten Enver Bey'in de bahsettiği gibi lojistik güvenliği çok büyük bir dal. Gıda lojistiği bunun içinde belki de lojistiğin ana noktasını bile yönlendiren çok daha detaylı bir dal. Ortam sıcaklığının ölçülmesi, kayıpların önlenmesi vesaire gibi hususların yaşanması noktasında bizim burada gerçekten çok etkin lojistik güvenliği çözümlerimiz var. Biz burada aslında terzi usulü çözümler üretiyoruz. Bir senaryo yönetim yazılımımız, bir senaryo yönetim ekipmanımız var. Bunu kurarak biz istenilen durum neyse bunun yönetiminde destek oluyoruz. Nedir bu? Şu sıcaklığın altında sevk edilmeli ürünler. Ya da şu sıcaklığın altına hiç düşmemeli. Tam tersi de olabilir. Bunların kontrolü. Aracın belli bir sürede belli bir noktadan belli bir noktaya ulaşmış olması. Bu da önemli bir etken. Örnek vermek için mesela süt ürünlerinde hızlıca sütün toplanıp tesise getirilmesi. Et ürünlerinde etlerin belli bir sıcaklıkta ve belli bir sürede tesise getirilmesi. Su üretiminde kaynaktan tesise ürünün doğru bir şekilde iletilmesi ve bundan da hijyen olarak emin olmamız noktasında çözümlerimiz söz konusu. Bu ve benzeri çözümlerle ilgili bu 3 ana başlıkta bu safhada destek olmaya çalışıyoruz. İş ortaklarımıza, sektör temsilcilerimize canım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tansu Tekten'e de değerli aktardığı aslında bu perspektiften nasıl destek olduklarını değerli markalarımıza bahsettiler. Tabii güvenlik çok önemli.
hepimizin sağlığı için en başta çok önemli. Kişilerin ve şirketlerin de aynı zamanda sürdürülebilir bir kalite anlayışları için de çok çok önemli konulardı. Bugün bizlerle birlikte olan Pınar Entegre Kalite Güvenlik Müdürü Sayın Emine Seriye, çok değerli Güvenlik Müdürü Sayın Enver Tozun'a ve G4S Türkiye Ticari Direktörü Sayın Tansu Tekten'e de gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Varlığınız efendim bizim için çok kıymetli. Sizlerin bulundukları alanlar hepimizin sağlığı için, gıdanın sağlığı için, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası gıda. Bu noktadaki hepinizin çalışmalarından dolayı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bu noktada G4S'e de varlığından dolayı, 100 yıldır varlığından dolayı kendimizi güvende hissettirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli konuklar, bizler sizlerle saatler 10.30'u gösterdiğinden bu saate dek açılışla birlikte olduk ve açılışımızın ardından çok değerli konuklarımızı ağırladık bu moderasyonda, bu oturumda. Söyleşilerimiz gün boyu devam edecek efendim. Bizden sonra da devam edecek olan söyleşilerimiz var. 4 ayrı odada bu söyleşilere katılabilirsiniz. Bir odadaki söyleşiye katılıp daha sonra diğer odadakine de geçip tüm konuşmalara buradan katılıyor olabilirsiniz, takip ediyor olabilirsiniz diyelim. Ben Deniz Sevinç Satıroğlu, bugün sizlerle çok değerli konuklarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Öyleyse buyurunuz efendim diğer odalardaki değerli konuşmacıları da hep birlikte izleyelim. Ben katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ederek günün güzel geçmesini temenni ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, sağlıklı günler. Sağ olun.